Herkese merhabalar, ben Murat Akgün. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konuğum JBL'in Tune 230 NC versiyonu TVS kulaklığı. Ne gibi özellikleri var, bizlere neler sunuluyor? Hazırsak başlayalım. Tune 230 NC serisi kulaklığımızın elimdeki bu modelinin rengi lacivert bir renge sahip. Malzeme kalitesi oldukça kaliteli duruyor. JBL yine her zamanki gibi tekniğini kullanmış bu kulaklıkta da. Aynı şekilde üstten açılır kapanır menteşesi sayesinde oldukça kullanışlı bir yapıya sahip olmuş bu kulaklıkta. Type-C girişimiz alt tarafında, ön tarafta da LED ışıklarımız göstergesinin olmuş olduğu şarj göstergemiz bulunmakta. Kulaklıkların yapısı gereği biraz ağır bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Yine JBL'in harman özelliklerini belirtmiş olduğu turuncu silikon renginde kulak içi silikonlarımız mevcut. Kulağa oturma şekli oldukça başarılı. Bir önceki videosunu çekmiş olduğum Wow Beam serisi kulaklıkla hemen hemen aynı görünüme sahip. Tabi o diğeri biraz daha kibar. Bu biraz daha ağır bir kulaklık ama kulağınızın ölçüsüne göre olan silikon uçları tercih ettiğinizde uzun bir kullanımda kulağınızda ağırlığından dolayı hafif bir ağrı yapabilir. Tabi bu da sizin kulaklık yapınıza bağlı. Malzeme kalitesinden bahsettikten sonra kısaca teknik özelliklere değinecek olursak, bu kulakların en iddialı oluşlarından bir tanesi, yani seleflerine göre kendisini bir tek daha öteye, hatta birkaç tek öteye taşımasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, JBL'in buradaki en büyük iddiası 10 dakikalık şarj ile yaklaşık 2 saatlik bir kullanım ömrü sağladığını söylüyor. ANC destekli olan bu kulaklığın aynı zamanda NFC desteği de bulunmakta. Kulaklıkların şöyle bir özelliği var. ANC özelliği, yani aktif gürültü engelleme özelliği devredeyken 8 saatlik kulaklık başına pil ömrü sunarken, daha doğrusu kullanım ömrü sunarken, ANC yani aktif gürültü özelliği kapalıyken ise 10 saatlik bir ömür suluyor. Onun haricinde kutusuyla birlikte kullandığınızda sadece kutusuyla birlikte 30 saatlik bir pil ömrü sunduğunu söylüyor JBL bu kulaklıkta. 10'ar saatlik pil ömürleri artı kutunun pil ömrüyle birlikte toplamda 40 saatlik bir deneyim sunuyor diyor JBL. 5.8 mm'lik sürücüleriyle mükemmel ses deneyimi sunan Tune 230 NC serisi kulaklık, müziği sadece duymanız değil, aynı zamanda hissetmenizi de sağlayabiliyor. Uygulama üzerindeki Smart Ambient ve iki mikrofonlu aktif gürültü engelleme teknolojisi sayesinde seslerdeki dikkat dağınıklıklarını en aza indirmenizi sağlarken, Talk Through denilen özellikle de ise kulaklıklarınızı kulağınızdan çıkartmanıza gerek kalmadan sohbet etmenize, devam etmenize izin verir. Smart Ambient teknolojisi ile de müzik keyfinizin tadını çıkartırken etraftaki tüm sesleri de duymanıza olanak sağlayabilir. Her iki özelliği de açıp kapataraktan komple kapalıyken etrafınızdaki tüm sesleri yok edip sadece müziğinize odaklanmanıza olanak sağlar. Kulaklıkların her birinin 10'ar saatlik pil ömrü olduğu gibi kutunuyla da birlikte yaklaşık 40 saatlik bir uzun süre kullanım ömrü sunuyor JBL bu kulaklığında. Gürültü engelleme teknolojisi etkinken kulaklıklar 8 saat artı şarj kutusu da 24 saat müziği dinleme imkanı sunarken, ayrıca JBL 10 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım ömrü sunuyor. IPX4 sertifikası sayesinde suya ve tere karşı dayanıklılık, su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlarken, zorlu antrenmanlarda ya da yürüyüşlerinizde sizin engellemenize asla izin vermiyor. Kulaklıkların her birinin lityum iyon polimer 70 miliamperlik burada batarya tercih edilmiş. Şarj kutusunda ise 750 miliamperlik bir bataryaya yer vermiş JBL. Kulaklıklarımızı kutusundan çıkarttığımız andan itibaren hemen böyle bir ekran geliyor telefonumuzda. Bağlan diyorum. Diğer tekini de çıkartıyorum. Google asistanımı kurmamı söylüyor. Şu anda kulaklıklarım tanıtılmış durumda.
Android kullanıyorsanız Google Play Store üzerinden JBL Headphones dediğimiz JBL kulaklık uygulamasını indirebilir. Ya da iPhone kullanıyorsanız App Store'dan yine aynı uygulamayı kurup kullanabilirsiniz. Bu uygulamanın şöyle bir güzel tarafı var. Tamamen kişiselleştirebilirsiniz. Az önce bahsetmiş olduğum içerisindeki belirli özellikleri devre dışı bırakabilir ya da aktif edebilirsiniz. Onun dışında equalizer ayarlarını yapabilirsiniz. Evet, uygulamamızın kurulumu bitti. Sözleşmeyi kabul et diyorum. Evet diyorum. İzin ver diyorum izinlerini. Evet, direkt kulaklığımı gördü. Buradan direkt kulaklığımı nasıl kullanacağım tarzında bana bilgiler sunabiliyor. Cihaz için mesela güncelleme gelmiş, bunu daha sonra yapacağım. Evet, menümüz ilk seferinde bu şekilde geliyor karşımıza. Burada Ambient Sound Control adı altında ANC yani aktif görüntü özelliği ya da Ambient Aware dediğim dış ortam seslerini, Talk Through dediğim ise konuşma esnasında kulaklığı kullanacağım, aktif edip edebileceğim kısmının olduğu seçenek. Bataryalarımın yani kulaklıklarımın her birinin bataryalarını, kutunun ise toplamdaki kapasitesinin yüzdesini bu şekilde buradan görebiliyorum. Equalizer tarafında da bu şekilde müzik tarzınıza göre ya da seçmek istediğiniz tarzınıza göre size uygun olabilecek equalizer ayarını seçebiliyorsunuz ya da bunu aktif edip kapalı yapabiliyorsunuz. Gesture dediğimiz kısımda ise dokunmatik yüzeylerin, kulaklıkların dışındaki dokunmatik yüzeylerin neler olabileceğini, işte çift tıklayayım sonraki şarkıya geçeyim, 3 kere tıklayayım bir önceki şarkıya geçeyim, tek tıklamayla telefona cevap vereyim. Bunu tekli olarak da kullanabilirsiniz. Bunu bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Voice Aware dediğim kısımda ise konuşma esnasındaki hassasiyet dilimin olmuş olduğu kısım. Bu özelliği pek kullanmıyorum ben. Smart Audio ve Video dediğimde burada video ve müzik dinlerken daha kaliteli sesi size sunmayı sağlıyor bu özellik sayesinde. Sesli asistanda Android kullanıyorsunuz, Google asistanı, Apple ürünü kullanıyorsunuz yani iPhone kullanıyorsanız burada da Siri'yi tercih edebilirsiniz. Evet, genel kullanım olarak bu şekilde oldukça kullanışlı bir arayüze sahip. Yazılım güncellemesi geldiğinde de bunu hiç eksiltmeksizin, aksatmaksızın sizi uyarıyor ve siz de gerekli güncellemeler yapabiliyorsunuz. Güncel olmak her zaman iyidir. Şimdi bir de cihazın testine geçelim. Evet, şu anda sesimi JBL'in Tune 230 NC versiyonu kulaklığından alıyorsunuz. Şu anda kapalı bir ortamdayım. Evdeyim, evimin salonundayım. Bu arada kulaklığımın özelliklerine baktığımda ambient sound kontrolüm açık, aktif görüntü engelleme özelliğim açık. Equalizer'ımda kişiselleştirmiş olduğum bassların biraz kısık olmuş oldu. Tizlerin biraz yüksek olmuş oldu. Bir equalizer ayarında. Aynı zamanda ambient sound kontrolü kapattığım zaman dışarıdaki hiç sesi duymuyorum. Tekrar açtığımda ise dışarıdaki ses oldukça kapalı bir durumda. Ambience Aware'ı aldığımda aynı zamanda hem kendi sesimi çok net duyabiliyorum hem de telefonumdaki müziğimi gayet net duyabiliyorum. Tabii ben sadece müzik dinlemek istiyorum. Hiçbir şeyle ilişkim olmasın. Dünyayla alakamı keseyim istiyorsanız ANC yani aktif görüntü engelleme özelliğini devreye almanızı öneririm. Kulaklıklar aslında çok da ağır değil ama burada dediğim gibi tercih edeceğiniz silikonlar kulağınıza tam olarak oturmayı sağlıyor. Burada kulaklığın iç tarafında ayrı bir metal bir aksam konulmuş. Bu şekilde temizliğini de oldukça rahatlıkla yapabilirsiniz. Kulaklıkların silikonlarını değiştirmek de gayet de kolay. Kulağıma oturma kısmında oldukça başarılı. Bir önceki kulaklığım olan Wav Beam serisindeki kulaklığımda ise orta seviyedeki kulaklık silikonlarımı kullanıyorum. Ama onun oturuşu biraz daha hoşuma gidiyor gibi. Bilmiyorum, bu kulaklığa henüz alışamadım.
Elbette ki sizin deneyimlemeniz daha önemli. Çünkü her insanın kulak yapısı kimseninkiyle aynı değil. Herkesin birbirininkiyle farklılık göstermekte. Siz inceyi seversiniz, diğerleri kalını vesaire. Evet, şarj göstergemiz bu şekilde. Kulaklıkları taktığım anda üzerindeki led ışıklarının anladığınız üzere şarj olduğunda bu şekilde yanıyor ışıklarım. Hatta şarjı taktığımda da bakalım göstergesi nasıl oluyormuş. Evet, kibar bir şekilde yanıp sönmeye başlıyor. Dolduğu zaman da 3. ışıkta, yani 3 tane led göstergenin 3'ü de tam anlamıyla yanıyor. Daha sonrasında tamamen söndüğünde kulaklığımızın tam olarak şarj olduğunu anlıyoruz. Peki kulaklıkların her birinin şarj olduğunu nasıl anlıyoruz? Üzerindeki beyaz ışıkların tamamen söndüğünü görünce maviye döndüğü zaman kulaklıklarım artık şarj olduğunu bana söylüyor. Kullanımı oldukça basit, malzeme kalitesi oldukça kaliteli, ses konusunda ve ortam sesi engelleme tarafında JBL gerçekten harika bir işe imza atmış. Üzerinde bu arada Harman teknolojisinde kullanıldığını söylemeden geçmeyelim. Bu da bir önemli not olsun. Alacak olan arkadaşlara ya da almaya henüz karar verememiş olan arkadaşlara. Şimdi şunu da söyleyebilirsiniz. Yani ben bunu aldım ya da almak istiyorum, karar veremedim ama işte ya da aldım, pişman oldum, işte çok kötü basları, tizleri falan. Bunlar arkadaşlar kullandığınız kulak içi silikonlarla alakalı. Yani tamamen sizin kulağınıza oturma şekliyle alakalı. Bakın, ben en ince silikon çıkartıp bir orta seviye olan, zaten bunlar large, medium, small olarak 3 farklı boyutta geliyor kutusunda. Yani işime yaramayanı, verim alamadığım silikonu diğeri de değiştirip bir boy büyük olanı taktığımda, ki small'la gelmişti zaten kutusunun içerisinde, çıkartıp medium'a taktım ve oldukça da şık bir şekilde tam istediğim kıvamda oturdu kulağımın içerisinde ve basları, müziğin tadını o zaman çok daha iyi anlamaya başladım. Ben aynı zamanda JBL'in kablolu olan kulaklığını da kullanmaktayım ki aktif olarak onu da kullanıyorum. Bilgisayarımda çalışırken insanları rahatsız etmemek için ya da herhangi bir oyun oynayacağım zaman, edit yapacağım zaman vesaire istediğim zaman da kabloluyu tercih ediyorum ve kabloludaki keyfin birebir aynısını, hatta daha konforlu bir şekilde keyfini sunabiliyor. Hem bu kulaklık hem de bir önceki anlatmış olduğum Wav Beam serisi kulaklığım. Kesinlikle arkadaşlar bu sizi yanılgıya düşürmesi. Silikonlarınızla alakalı bir durum. Kulağınıza oturmasını sağlıyorsunuz. Ondan sonra bassları ve tizleri, özellikle müziğin keyfini çıkartmaya bakıyorsunuz. Evet arkadaşlar, kulaklık hakkında benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. JBL Tune 230 NC serisi TVS kulaklığı almak isteyen arkadaşlara tavsiye edebilirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.